Öncelikle hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz geçen gün yeni sürüm çıktı FileMaker 19.6 olarak. Bununla beraber gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Biraz üstünkörü değinmiş olacağım. Belki detaylarına ayrı meetup'larda değinebiliriz. Pro ile gelen bir özellik bizi heyecanlandırdı. Ondan bahsedeceğim. Önce server'a gelen yeni özelliklerden bahsedeyim. Bu Apple ID ile giriş özelliği geldi 19.6 ile. İkinci bir özellik server'da read-only özelliği geldi. Önceden server'ı admin konsol üzerinden kapattığımız zaman direkt server kapanmıştır. Açmak için tıklayın diye bir buton geliyordu. Şimdi aynı ekranları görebiliyorsunuz. Admin konsol ekranlarını işte backup schedule'ları vesaire. Tepede database server çalışmıyor. Çalıştırmak için tıklayın gibi bir buton kırmızı uyarı şeklinde görebiliyoruz. Bu da gelen güzel bir özellik. Bir diğeri clone only özelliği geldi. Önceden backup sırasında sadece programın kendisini ve kloну backuplayabiliyorduk. Bu özellikle önceki klonda önce programın kendisini backup alıyordu, sonra klonu alıyordu. Bu yani sadece klonu istiyorsak biraz bekletebiliyordu özellikle büyük dosyalarda. Clone Only sayesinde direkt klonu alabiliyor olacağız. Backup alırken backup schedule'larda o Clone Only seçeneğini görebileceksiniz. Yine şeyden komut satırlarından da Clone Only alabiliyoruz. Bir diğer yenilik Data Migration Tool. Bu artık FileMaker Server 19.6 kurulum dosyaları içerisinde e, karşımıza geliyor. Bununla ilgili detay meetup'ımız vardı sanırım, Gizem Hanım anlatmıştı daha önce. Detayı oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ek özellikler, WebDirect güncellemeleri, liste ekranları düzenlemeler vesaire daha iyileştirildi. Tüm log kayıtları indirme seçeneği geldi. İkinci ek veri tabanı klasör seçeneği ekleyebiliyorsunuz artık yeni sürümle. Admin konsol veya admin API'ya IP adresine göre kısıtlama özelliği geldi. Birçok bug fix ve yeni özellik de geldi ama ben önemlileri buraya yazdım. Üstünkörü değinmiş olduk. Dediğim gibi yani bazıları bayağı önemli. Onları belki farklı bir meetup'ta detaylıca değiniriz. Geçiyorum. Pro'ya gelen özelliklerden bahsedeyim. Burada bizim en önemli gelen diye gördüğümüz özellik Open Transaction script adımları. Burada commit record'u biraz uzatma adımı diyebiliriz. Asıl yani yaptığımız şey Open Transaction ve Commit Transaction satırları arasında yapılan işlemleri tek bir seferde commit etmek. Bu şeye de bağlı değil. Farklı layoutlara gitme, kayıt ekleme, kayıt silme vesaire hepsini geri döndürebiliyoruz veya commit yapabiliyoruz tek bir seferde. Bunun bir örneğini yapacağım aslında önemli olduğu için. Hemen örnek dosyama geleyim. Burada kayıtlarım var. İlişkisiz bir tablom var. Örnekte de hemen debugger'la scriptimi çalıştırayım. Demo scriptimi. Burada Open Transaction diyerek başlıyorum. İlk kayda gidip bir alanın içeriğini değiştiriyorum. Sonraki kayda gidip başka bir alan içeriğini değiştiriyorum. Yeni kayıt açıyorum. İçerik ekliyorum. Aradan bir kaydı siliyorum. Farklı ilişkisiz bir tablonun layout'una gidip tüm kayıtları siliyorum. Burada şu ana kadar yaptığım tüm işlemler sadece benim lokalimde yapıldı. Sunucuya gönderilmedi. Henüz commit edilmedi yani. Herhangi bir yere tıklamak vesaire önemli değil burada. Revert Transaction adımıyla yapılan tüm işlemleri geri alabiliyoruz. Commit Transaction dersek kayıtlar kaydedilmiş oluyor. Şu an revert diyelim. Bütün silinenler geldi. Az önceki yaptığım buradaki değişiklikler de geri geldi. Burada değişiklikler geri geldi dedik. Burada işte hangi layout'ta olduğu ilişkili kayıtlar mı değil mi bunların önemi yok. Sadece pencere önemli. Yani bunları yeni pencerede yapmamanız gerekiyor. Go to layout diyerek yapmanız gerekiyor. Pencere değiştiği zaman çünkü bu yeni pencerede yapılan işlemleri kapsamıyor. Open Transaction arasındaki adımlar. Burada canlı örneği de yaptım ben aslında. Önce şunu denemek istedim. Bu faturada mesela fiyatları güncelleyelim, işte %10 indirim yapalım.
minimum tutardan düşükse revert yapsın, indirimi geri kaldırsın diye düşündüm ama orada şöyle bir engel var. Transaction'da bu yeni yaptığım kayıtları henüz commit etmediği için minimum tutardan küçük mü büyük mü göremiyor. Çünkü toplam fiyat değişmemiş oluyor. O yüzden bu tür işlemleri yapamıyoruz. Başka bir işlem yapayım dedim. Burada da fatura gönder diye bir script çalıştım. Bu fatura gönder ne yapıyor? İşte gidiyor. Şuradan bakalım. İlişkili kayıtlara gidiyor. Daha sonra bu satırlara faturalandı mı diye check ediyor. Check ettikten sonra transaction tablosuna gidip oradan kodu ve miktarı yeni kayıt olarak ekliyor. Daha sonra kapatıyor. Sonra bir e-fatura gönderme işlemimiz var. Burada bir başarısız ve başarılı olarak farklı senaryolar düşündüm. Önce başarısızı deneyelim debugger'la. Ekranı dondurdu. Transaction'ı açtı. Yeni layout'a gidip alanlara bir set ediyorum. Ve diğer tabloda transaction kayıtları açıyorum. Loop'un içini hemen geçeyim. Burada bir hata aldım. Insert from URL kısmında. Hiçbir değer girmediğim için zaten bu hatayı bekliyorduk. Daha sonra ben hatayı hafızaya aldım. Burada revert transaction'da şöyle bir özellik var. Condition belirleyebiliyorsunuz. Burada last error sıfırdan farklıysa hata ver ve revert'ı çalıştır diyorum. Burada bir hata kodu ve hata mesajı da oluşturabiliyorum. Bu hata kodu 5000 ile 5499 arasında girebiliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Diğer hata kodlarını girdiğiniz zaman burada bir hata mesajı vermiyor size. Onu denedim. Burada bu condition'ı sağladığı için bu adımları atlayıp commit'e geliyor. Commit'i de çalıştıramıyor. Bu hatayı bize veriyor. Daha sonra geldiğimizde hata mesajını da bu şekilde karşımıza getiriyor. Eğer burada işlem başarılı olsaydı şunu aktif yapayım. Yine debugger'la gidelim. Şu adımları yine atlıyorum. Faturalandıları check ediyor ve transaction kayıtları oluşturuyor. Bu arada şey de göstereyim. Stock transaction'da 3 kaydım vardı. Yine 3 kaydım var. Yani yeni eklenenler silinmiş oldu. Bu adımları atlıyorum yine. Bu sefer işlemim başarılı. Last error'um 0 olduğu için revert yapmadı ve kayıtları commit etti. Bu şekilde scriptlerde kullanabiliyoruz. Bu benim örneğim biraz tam karşılamıyor olabilir. Çok farklı örnekler yapılabilir ama burada kaydet vazgeç gibi durumlarda kullanmak çok uygun değil. Daha çok bu tür işlemlerde yani eğer bir kısımda hata çıkabileceğine inanıyorsak eksik veri yerine hiç veri olmaması daha iyidir düşüncesiyle tüm yaptığımız işlemleri geri alabiliyoruz. Dediğim gibi kayıt ekleme, kayıt silme, replace'leri geri alabiliyoruz, importları geri alabiliyoruz. Bayağı güzel bir özellik. Farklı örnekler dediğim gibi konuşabiliriz belki sonra. Peki perform script'te mi olması gerekli? Daha doğrusu script yani o an çalıştığımız dosyada mı bunlar olması gerekiyor? Pisos'ta Evet, bu yapamıyor şey muyuz gibi acaba? yani Source'da olabilir mi emin değilim. Muhtemelen şeyden bakalım. Farklı Ee, bir kullanıcı gibi gördüğü için acaba geri alamaz mı diye düşündüm de ben de. Peki böyle araya bir commit atıp devam etme gibi bir şey olabilir mi? Hani devam ettik ama hani dedi ya az önce Orada da geri çalışıyor bu arada. alamayacağımız Hı. Lafını böldüm. Geri alamayacağımız bir durum yoksa mesela ben bir aşamaya kadar işlemlerimin devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla commit transaction'a kadar gelmesini istiyorum. Hı hı. Yani ondan sonra tekrar bir open transaction açabilir miyim aynı script'te? Bu Başka bir script'in adım için, içinde başka mi? bir kısım için. Hı hı. Bir script'te iki defa bu geçebilir mi? Yani bir script'te 2 defa geçebilir ama şöyle bir script'te başlayıp başka bir script'te bitemiyor. Yani
Şöyle open transaction dediğim zaman Commit'i başka bir yere yazamıyorum. aynen direkt committee altına geliyor. Bunu buradan silersem script'i kaydedemiyorum. Yani aynı Anladım. script'in içinde başlayıp bitiyor olması lazım Hı hı. bu özelliği. Burada Devcom'da konuşmaları dinlemiştim. Herhangi bir sınır var mı diye sormuşlardı ama teknik olarak yok demişlerdi diye hatırlıyorum. Yani kayıt sınırı olarak. Konuşmacılardan birisi ben milyon kayıtlı bir şeyde denedim dedi. 50 bin kayıttan sonra bayağı bir commit etme yavaşlıyormuş. Çünkü bu işlemleri RAM'de yapıyor. RAM dolduğu an ciddi manada bir yavaşlık söz konusu oluyormuş. Yani çok yüksek kayıtlarda o tür bir sıkıntı var ama düşük kayıtlarda bayağı hızlı çalıştığını söylediler. Tarafı tamamladık. İkinci özelliğe geçeyim. Burada set dictionary diye bir script adımı da gelmiş. Bu spelling'de farklı dillerde bir heceleme ya da imla bu altı çizili, altı kırmızı çizili kelimeleri farklı dillerde de ekleyebiliyoruz. Bir sözlük dosyası ekleyerek tabii. Ben Türkçe sürümü kullanmıyorum. O yüzden Türkçe seçeneği yoktu. Belki Türkçe sürümlerinde vardır diye düşünüyorum. Geçtim bu özelliği de. Yeni fonksiyonlar eklendi. Bir tanesi get transaction open state. Az önce incelediğimiz script'in fonksiyonu esasında transaction açıksa 1 diyor. Commit edildikten sonra sıfıra dönüyor. Bir diğeri get current time UTC microsecond. Millisecond vardı bunu sanıyorum. Mikro düzeyinde de artık zaman farklarını hesaplayabiliyorsunuz. Bir diğeri get last error detail. Bunun önceki ismi get last external error detail'dı. Artık external değil çünkü bunu transaction script'inde de kullanabiliyoruz. O az önce aslında kullandık. Şöyle göstereyim. Şurada get last error detail deyip bu hatanın hangi adımda, hangi script'te oluştuğunu görebiliyoruz artık. Daha önce pluginlerdeki hataları falan gösteriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de get last error location. Bu da yine script'in hangi bölümünde, hangi satırında, hangi script'te o hatayı aldığımızı gösteriyor. Bir diğer özelliğe geçeyim. Cache'deki temp dosyalarındaki cache'leri silme artık edit menüsündeki preferences'tan yapılabiliyor. Şurada delete cached temp files diye bir seçenek var. Buradan delete dediğiniz zaman temp klasöründeki cache'de tutulan belgeleri siliyor. Bir diğer özellik de create add-on. Bu add-on yapmayı biraz kolaylaştıran bir özellik. Çok detaylı incelemedim bunu ama layout modunda add-on yapmak istediğiniz şeyleri seçip önce grupluyorsunuz. Daha sonra Tools menüsünden Create Add-on diye bir seçenek var. Burada add-on'u oluşturabiliyorsunuz. Benim önemli gördüğüm yeni özellikler bunlardı. Birçok yeni özellik var esasında. Yine hata giderimleri vesaire falan da var. Hepsine değinmedim. Sizin duyduklarınız, gördükleriniz veya bu konuştuklarımızdan sormak istedikleriniz varsa dinleyebiliriz. Merhabalar, ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Sağ olun. Benim sormak istediğim bu transaction script ile alakalı olarak bu 19.6'da kullanılan bir özellik ama aynı sistemde farklı bir versiyon varsa 19.5 varsa ve bu özelliği desteklemiyorsa bu bir risk oluşturuyor mu? O tarz şeylere baktınız mı? Yani server tarafından çalışan bir script olup farklı versiyon client'larda davranış şekli gibi durumlara baktınız mı? Bu şey zaten server'da çalışıyor olarak gördüm ben. O yüzden yani Pisos'la çalışıyorsa sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Önceki sürümlerde zaten bu adımlar yok. Hiç çalışmayacak. Yani Tamam, açıklığa kavuştu. Yani Pisos olarak çalışıyorsa zaten client tarafından da tetiklenirse server tarafından çalışacak. Client tarafında zaten desteklemiyorsa öyle bir komut satırı evet. olmayacak için işlem yapmayacak. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
ederim. Ömer abi, benim bir sorum olacak. Buyur abi. Transaction state fonksiyonuyla durumuna öğrenebiliyoruz. Hı. Transaction state durumunu. Open transaction konumunu aldığım zaman diğer kullanıcılarda commit işlemini bloke ediyor mu? O takıldı aklıma. Onu denemedim. Bir kontrol edebiliriz. Yani ama orada Çok kullanıcılı ortam olması lazım. muhtemelen olmaz. Çünkü Open Transaction başladığı zaman işlemler lokalde yapılıyor. Hani komite kadar geçen tüm işlemler lokalde olduğu için server'ın haberi olmuyor. Sanmıyorum yani olacağını. Ama aynı konu Pisos üzerinden çalışıyorsa bu durumda. Bir denememiz lazım. Denedikten sonra daha net cevaplar verebiliriz. Eyvallah, Ben de teşekkür ederim. daha güzel örneklerle de belki daha net anlaşılır. Ama güzel bir özellik. Ben çok kullanılacağını düşünüyorum. O zaman bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere diyelim. Tekrar teşekkür ederim katılımcılara, izleyenlere.